Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda margin nasıl yapılır, margin nasıl kullanılır onu göstereyim. Marginin mantığı arkadaşlar spotla aynı. Sadece borçlanma var arada fark olarak. Teklif seçenekleri tamamen aynı. Buradaki grafikler, hacim grafiği vesaire fiyatlar buralar birebir aynı. Limit teklifi, stop limit, hoca bunları nasıl kullanıyorsak stop piyasasında aynı şekilde burada da kullanıyoruz. Yalnız burada dikkatinizi çeken bir şey olmuştur. Çapraz marjin. Bu demek çapraz demek arkadaşlar. E, Margin bakiyenize yatırdığınız tüm parayı likidasyon için kullanıyor demek. Burada izole yazsaydı izolede sadece yatırdığınız para miktarını yani işleme soktuğunuz para miktarını şeyde kullanacaktı. Likidasyonu kullanacaktı. Marginde bunu seçme şansınız yok. Tabi vadeli işlemler de var ama marginde bunu seçme şansınız yok. Şimdi burada mod kısmı var. Bu mod kısmı arkadaşlar tıkladığınızda normal borç al borç öde diyor. Hemen ben size göstereyim. İlk başta para aktarmayı göstereyim. Şimdi fonlar kısmına girelim. Gördüğünüz gibi benim spot piyasasında hiç param yok. Sıfır. Marjine az önce 90 kuruşluk şey attım. BTC attım 0.90. Ama benim param vadeli hesabımda. Benim spot hesabımda para olmadığı için ben direkt vadeliden marjine aktarma yapamıyorum. Buralara kadar girmenize gerek yok. Margin bölümüne geldikten sonra şurada 3 noktaya tıkladığınızda burada transfer seçeneği var. Transfere tıkladığınızda buradan üstteki taraf paranızın olduğu cüzdan olacak. Alttaki tarafta paranızı göndereceğiniz cüzdan olacak arkadaşlar. Alıcı paranızı göndereceğiniz, gönderen de paranızın olduğu cüzdan. Bende vadeli işlemler de var. Buradan spot'a çekmem lazım. Dolar olduğu için tıklıyorum. Buradan 15 dolarlık aktarıyorum. Ondan sonra geri geleyim hemen yine transfere. BNB kullanalım. .6 BNB'yi de buradan alalım. Çünkü işlem masraflarında indirim yapıyor BNB. Buna dikkat etmekte fayda var. Ekstra işlem masraflarında indirim kazanmak istiyorsanız açıklama kısmında verdiğim linkten kayıt olarak %20 ömür boyu komisyon indirimi alabilirsiniz. Ama bu spot işlemler için, margin için geçerli değil. Vadeli işlemler için de bir kodumuz var. O da linkte mevcut. O da %10 bir indirim kazanmamızı sağlıyor arkadaşlar. Kullanmanızda fayda var. BNB'yi kullanmak çok önemli. O da zaten burada yazıyor. Fonlar değil, yerini değiştirmişler. Şurada olacak. Gördüğünüz gibi BNB %25, margin %5. Burada yazıyor. Hemen şimdi geri gelelim margin bölümüne. Şimdi spot işlemlerde olduğu için param yine tekrar transfere giriyorum. Bu sefer yukarıdaki cüzdanı spot yapıyorum. Şuradan değiştirelim. Buradan margin cüzdanıma çekeceğim. Hemen BNB yazalım. Çektiğim BNB'yi hemen aktaralım. Talebi niye reddedildi? Wi-Fi değiştirelim. Tamam. Transferimiz başarılı. Tekrar transfer diyorum. Tekrar yanlış olacak sanki. Evet. Şuradan şöyle. Hemen dolar yazalım. 15 dolarımızı da aktaralım. Şimdi bakalım hemen margin bölümünden. Gördüğünüz gibi kullanılabilir bakayım 15 dolar. BNB'yi niye göstermedi? BNB ile işlem yapılmıyor çünkü. Şuralara bir girsin. Evet. Buradan margin bölümüne geldiğimde gördüğünüz gibi bakiyem değişti. Şurada ne kadar olduğunu gösteriyor. İsterseniz buradan borç alabilirsiniz. Şu düşük bakiyeleri şuraya tıklayarak kaybedebilirsiniz. Üzerinde tıkladığında burada borç al kısmı var. Borç ala tıklarsanız buradan ne kadar borç alabileceğinizi gösteriyor. Yani şu anda 32 dolar gösteriyor. Hemen onu da göstereyim.
şurayı da göstereyim hemen onu değiştirmeden. Buradan normal kısmı var ya, borç al kısmına geldiğinizde gördüğünüz gibi bak buradaki miktar değişti. Az önce girdiğim yerdeki miktar oldu 47 kadar. Çünkü şu anda paramın 3 katı ile işlem yapabiliyorum. Şurada gördüğünüz gibi 3x yazıyor. Ben bunu 5x'e de çekebiliyorum arkadaşlar. Şöyle tıklayayım. Aynen. 5x'e çekmem için de bana bir takım şartlar sunuyor. Diyor ki toplam borcum 1 BTC'nin altında olacak. Marjin seviyen, likidasyon seviyen 1.25'in üstünde olacak. Bir de alt hesabın olmayacak. Yani kimlik doğrulaması yapılmış olacak arkadaşlar. Tıklıyorum. Ve bundan sonra 5x oldu gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar bakalım. Borç al kısmına. Şimdi paramın 5 katı borç alabiliyorum. Gördünüz mü? 64 dolar oldu. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Mesela BNB'de. Buradan mesela BNB'de borç alabiliyoruz. IOTA falan alabilir miyiz? Bak IOTA bile alabiliyoruz. Yani illa dolar üzerinden dolar almak zorunda değilsiniz. Ben buradan BTC bile alabilirim. Gördünüz mü? Şu kadar BTC borç alabiliyorum. Ondan sonra ama hangi coin'le aldıysanız borcunuzu onunla ödemek zorundasınız. Tabi hesabınızda BNB varsa faizi BNB'den ödüyor. Faizlerde indirim yapıyor. Borç aldığınızda faiz işliyor. Bunu ben daha detaylı anlatacağım. Bu kısa bir tanıtım olsun. 5x 5x'te kalsın. Şimdi gördüğünüz gibi buradan da tekrar değişti. Gördünüz mü? 79. Niye orada 69, 64 gibi bir şey yazıyor da burada 79 yazıyor? Çünkü bu benim 15 dolar dahil. Bak 15 artı 64 79 yapıyor. Benim dolarımı da dahil ediyor. Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada 79 dolar bize borç veriyor diye sakın 79 doların hepsini kullanmayın. Onun için buradan yapmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü burada sizin paranızı da karıştırıyor. Gelin fonlar kısmından, margin bölümünden almak istediğiniz coin üzerine tıklayın. Buradan borç alın. Burada 64 dolar mı veriyor? Bunun maksimum %45'ini kullanın. Mesela bunun yarısı kaç? 30. 35 dolar almam makul. 35 dolarlık borç alıyorum şimdi. Geri aldığım anda bana faiz işlemeye başlıyor. Tekrar borç aldığımda kalanını gösteriyor gördüğünüz gibi. Burada da saatlik faiz oranını gösteriyor şurada. Aldığınız anda direkt 1 saatlik faiz işlemeye başlıyor. Alım satım bölümüne gelelim. Normalde gördüğünüz gibi bakayım 50 dolar oldu. Ondan sonra bakalım başka. Yani burada mantık paramın maksimum 5 katına kadar işlem yok. Gördüğünüz gibi bak şurada risk oranım 9999 falan, öyle 999 gibi bir ibare vardı. 1.45'e düştü. Eğer ki ben ekstra borç daha alırsam mesela 10 dolarlık, bir dakika, bu direkt satın alma olur, buradan yapmayın. Borç oradan alamazsınız. Şuraya gelelim. Borç al diyeyim. 10 dolarlık daha borç alalım. Boşu boşuna faiz ödeyeceğiz ama olsun. Vadeli işlemler. Pardon, alım satım. Neredeydi? Evet, gördünüz mü? 1.35'e düştü. Bunun için diyorum %40 %45'inden yukarı bir alım yapmayın, çünkü likidasyon seviyeniz kritiğe ulaşıyor, anladınız mı? Likidasyon seviyeniz 1.1'e ulaştığında da tüm paranızı kaybediyorsunuz margin hesabınızda, çünkü çapraz buradaki tüm bakiyeniz kaybolur. Yani margin hesabınıza aktardığınız tüm para kaybolur. Tabi spot ve vadeli olanlara karışmaz, sadece margin bakiyen kaybolur. Burada anlatacağım kritik nokta buydu arkadaşlar. Buradan borç almanızı tavsiye etmiyorum. İşi öğrendikten sonra buradan almaya başlarsın. Mesela geri öde diyor. Ben buradan geri de ödeyebilirim. Ama bir coin alıp satmam gerekiyor. Onun için buradan uğraşmayacağım. Buradan pek işlem yapmanızı tavsiye etmiyorum. Gelip buradan geri ödemenizi yapabilirsiniz. Ya da şuradan geri ödeye tıklayıp USDT yazabilirsiniz. 45 dolar almıştım. Geri ödemeyi onaylıyorum. Onayladım. Şu anda borcumu geri ödedim. Şunu kapatalım.
gördüğünüz gibi burada bir faiz birikti. Ben bu faizi ödemem gerekiyor. BNB üzerinden ücretlerde indirim olduğu için BNB'den çekiyor buraya. BNB olmazsa benim dolarıma işleyecekti faiz şeklinde, şurada yazıyor. Ya da aldığınız coin üzerinden işleyecekti. Buradan üzerine tıklayıp geri ödeye tıklayıp buradan borcunuzu ödeyebilirsiniz. Geri ödeme. Dediğim gibi marjinin mantığı bu. Paranızın maksimum 5 katına kadar miktarlı işlem yapabilirsiniz. Sadece yukarı yönlü. Mesela 9500'den 9000'e düşecek diye bir işlem yapamazsınız. 9000'den alıp 9500'e çıkacak şeklinde bir işlem yapabilirsiniz. Ters yönlü bir işlem yapamazsınız. Ters yönlü işlem yapmak istiyorsanız vadeli işlemlerden işlem yapacaksınız. Yalnız ben şu anda onu anlatmayacağım. Yakın zamanda ona da değineceğim. Vadeli işlemleri detaylı anlatacağım. Marjinde anlatılacak pek bir şey yok ama anlamadığınız nokta olursa söyleyin, ben tekrar bir video çekerim. Kendinize iyi bakın. Bu videoluk bu kadar yeter bence. Hoşça kalın.